Efendim merhaba. Burası tabii akustik olarak herkes birbirine karışıyor ama e, üstü kapalı bir yer olmadığı için biraz zor olacak belki söylemem gereken şeyleri anlatmam. Sükunet yok. O yüzden ben de özür diliyorum sizden. Efendim şimdi sanayileşme istikameti diye bir konuşma yapmamı istedi yöneticileriniz. Ben önce hepinizi tebrik ediyorum. Böyle bir güzel çalışmada yer aldığınız için. Başarılar diliyorum. Her şeyden önce gençliğin yeni fikirleri alması, ilerletmesi ve öteye taşıması lazım. Her bakımdan bunu yapmak lazım. Eğer öyle yapmazsanız, kritik aklı kullanmazsanız o zaman bir takım hazır şeyler sizin kafanıza gelir, karşınıza gelir. Siz de bunları büyük bir hakikat zannedersiniz. Bu hakikat olup olmadığını ayırmanın tek yolu aklı kullanmak. Bu çok önemli. Aklı kullanırken gayet tabii öğrenilmesi gereken şeyler var ve bu öğrenilmesi gereken şeylere önem vermek lazım. Yani bir takım kitapları okuyarak tek başına ondan sonra da bu bilgileri elde ettiğini zannetmek insanı yanıltabilir. Sürekli sorgulamanız lazım. Bir şey doğru mudur, değil midir? Bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu anlamak için her şeyden önce dayandığınız aksiyomların, yani prensiplerin doğru olması lazım. Matematik bu bakımdan önemli bir bilim dalıdır. Maalesef pek çok kişinin düşüncede, sosyal bilimlerde dahil yanılmasının sebebi iyi bir matematik eğitimi almamalarından kaynaklanmaktadır. Matematiğin önemi şuradan gelir. Daima önce bir takım herkesin kabul ettiği prensipler vardır. Bu prensipler temeli teşkil eder. Onun üzerine siz yeni bir tuğla koyduğunuz zaman, bunun devam edebilmesi için bir hipotez koyduğunuz zaman bunu ispat etmeniz gerekir. İspat etmediğiniz takdirde bu geçerli değildir. İspat etmek demek, onun içerisindeki iddiaları ana prensibe geri götürmek demektir. Böyle yaparak inşa ettiğinizde bir duvar yaparsınız. Bu duvar sağlam bir duvardır. Doğrulara dayalı bir duvardır. Bunu öğrenmemişseniz size herhangi bir şey söylendiğinde onu doğru kabul edebilirsiniz ama o doğru değildir. O zaman sistem çöker. Matematiğin öğrettiği şey budur. Onun için ünlü düşünür Platon benim akademime matematik bilmeyenler gelmesin, geometri bilmeyenler gelmesin demiştir. Sebep budur. Şimdi bunu okulda her şeyden önce öğretmek lazım. Yani ilkokulda, ortaokulda, lisede iyi bir matematik eğitimi vermek lazım. İyi bir matematik eğitimi demek çok şey bilmek demek değil, tam tersine bu anlattığım ispat mekanizmasını anlamak ve kullanmak demektir. Bunu yapmadığınız takdirde hataya düşmeniz kaçınılmazdır. Bu hangi konuyla uğraşırsanız uğraşın, hepsi için geçerlidir. İster ilahiyatla uğraşın, ister felsefeyle uğraşın, ister sosyal bilimlerle uğraşın, ister mühendislik bilimleriyle veya başka bir bilimle bu temel olması lazım. İkinci eksik husus dil eksikliği. Türkçeyi bilmeyen bir adamın veya bir kişinin başka bir dili de bilmesi bence mümkün değildir. Çünkü dil ana dili olarak geçer. Ana dili olarak geçen dili kelimelerle, tanımlarla bilmek lazım. Bilmediğiniz takdirde birbirinizle boş yere kavga edersiniz. Çünkü birinizin söylediğini öbürü anlamaz veya o başka anlama gelir. Şu halde dili bilmek gerekiyor, Türkçeyi bilmek gerekiyor. Demek ki bu iki mesele çok önemli. Bir matematik, iki Türkçe. Ondan sonra gayet tabii tarihi bilmek lazım, dini de bilmek lazım. Fakat dini bilmek yalnızca bir takım görevleri yerine getirmek veya Kur'an-ı Kerim'i veya hadisleri okumak demek değil. Aynı zamanda hayatınızda bunu tatbik etmek demek. En önemli şeylerden bir tanesi. O zaman bunu yaptığınız zaman bir amaç için yaşarsınız. Vatanını sevmeyen, milletini sevmeyen bir insanın ne bütün dindaşlarını sevmesi dünyada ne de diğer bütün insanları sevmesi mümkün değildir. Önce vatanını ve milletini sevmesi lazım ki diğerlerini de sevebilsin.
yakındakilerini sevmeyen uzaktakileri hiçbir zaman sevemez. Dolayısıyla burada ciddi bir eksiklik var. Onun için yaptığınız şeylerin her şeyden önce kendinizi geliştirmeye yönelik olması lazım. Ama bu yaptığınız değişiklikleri ve gelişmeleri milletinizin de emrine tahsis etmeniz lazım. Yani bir şeyler vermeniz lazım. Bu çok önemli. Bu arada dünyada cereyan eden yanlış şeylere de dur demeniz lazım. Yanlış şeylere yanlış demeniz lazım. Korkmamanız lazım. Medeni cesaret sahibi olmanız lazım. Onun için başka dilleri de bileceksiniz, birçok disiplinleri de bileceksiniz ama doğru olan şeyin yanında olacaksınız. Çünkü İslamiyet'in en önemli kurallarından bir tanesi doğru olan şeyin yanında olmaktır. Eğer diğerleri bir farz yanlış inanıyor olsalar bile onlara gene saygı göstermelisiniz. Onları ikna etmeye çalışmalısınız. Ama onları değiştirmek sizin elinizde olan bir şey değildir. O Tanrı'nın elinde olan bir şeydir. Onun için hoşgörü, saygı insanlara en önemli şeylerden bir tanesidir. Ama maalesef şu anda bu lafları kullanan pek çok insan, rejim, demokrasi vesaire gibi konuşanlar bunun tam tersini yaparak insanlığa ve milletlerine zarar veriyorlar. Ben şimdi bu konuyla da alakası var belli ölçüde. Bu pazar günü yaşadığım bir olayı size söyleyeceğim. Çok üzüntü verici bir olay esasen. 1990'lı yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hocayken orada talebelerimize biz rahmetli Ahmet Demir Hoca ile birlikte Doğal Kaynaklar Ekonomisi dersinde şu konuyu anlatırdık. Birinci Körfez krizi esnasında, Birinci Körfez Savaşı esnasında Amerikalılar o zaman belki hatırlayacaksınız bir sürü füzeler gönderdiler. Denizden ve havadan. Ve bu CNN televizyonundan naklen verildi. Bütün dünya şunu gördü. Amerikalılar dünyayı böyle yola getirebiliyorlar. İşte böyle güçlüler, görün. Bunun bir nevi gösterisi yapıldı. Televizyondan canlı olarak verildi. Biz sonradan Fransız bilim adamlarının o araziye giderek aldıkları mühimmat numunelerini tahlil ettikten sonra vardıkları sonuçları Fransa'dan öğrendik. Ahmet Demir Hoca Fransız ekolündendi. Ve sonuç çok vahim. Attıkları 280 bin civarında mermi var. Bu füzeler, şimdi arkadaşlar bu füzeler normal olarak atılan bir mermi düşünün. Arkasında bir patlayıcı var. Ucunda çelik var. Belli bir hızla gittiği zaman da bir duvara çarpıyor veya bir nesneye çarpıyor, onu parçalıyor. Bunun parçalama gücü kinetik enerjisine bağlıdır. Yani enerji eşittir 1/2 m çarpı v kare. M kütlesi o merminin, v de hızı. Yani hızı ne kadar yüksek olursa karesiyle orantılı olarak enerjisi o kadar çok olur. Kütlesi ne kadar ağır olursa enerjisi o kadar çok olur. Bu hareket halinde olan mermi o tanka çarptığında bir anda durduğu için ısı enerjisine dönüşür. Orayı deler ve imha eder. Yani kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür. Isı enerjisine dönüşür. Şimdi normal olarak çeliğin özgül ağırlığı 7,7 gram santimetre küptür. Amerika'daki bazı aklı evveller diyorlar ki uranyum 235'i kullanarak biz nükleer santral çalıştırıyoruz. Çünkü uranyum 235 tabiatta normal uranyumun karışımı içinde %0,7 oranında bulunur. Ama bunu %2 ila 5'e zenginleştirdiğiniz zaman bu kendi kendine radyoaktif olarak parçalanır ve ısıya döner. Şöyle bir kabın içerisine bu uranyum çubuklarını soktuğunuz zaman bu suyu kaynatır. Bu kaynayan su, tabii radyoaktif oldu artık. Bu kaynayan su gider, ısısını bir ısı değişkeni içinde kalorifer gibi temiz suya bırakır
Yani içinden geçer, geri gelir tekrar soğuduktan sonra. O ısınan su buhar olur, gider türbünü çalıştırır, türbünde jeneratörü çalıştırır ve elektrik enerjisi üretir. Nükleer santral bu. Dolayısıyla bu uranyum 235 çubukları ömrü bittikten sonra çıkardığınızda hala radyoaktiftir ve bunları depolamanız gerekir. Bunları depoluyorsunuz bir yerlerde. Büyük miktarda birikmiş bunlar. Fakat bu aklı evvelleri bulduğu şey şu. Uranyum 235'in özgül ağırlığı 19,5 gram santimetre küp. Yani çeliğin 3 katı. O zaman ben bu merminin içerisine M çarpı V kare olduğuna göre 3 katı büyüklüğünde bir kütle koyarsam o zaman vurduğumu daha çok imha eder. Öyle değil mi? Böylece hem atıklardan kurtulmuş olurum hem de daha kuvvetli bir mermi elde etmiş olurum. Füze elde etmiş olurum. Onun üzerine uranyum 235'ten bir takım mühimmatlar, füzeler yapıyorlar. 290 bin tane atıyorlar. Arkasına patlayıcı koymaya gerek yok. Çünkü uranyum 235 çarptığı anda toz haline gelip zaten enerji meydana getiriyor. Ve bu küçük partiküller, nanopartiküller havaya karışıyor, toprağa karışıyor, suya karışıyor. Bunu teneffüs eden askerler, sivil halk hepsi bir müddet sonra kan kanseri oluyorlar. Nükleer olarak zehirlendikleri için. Yalnızca kan kanseri olmuyorlar, diğer kanserlere yakalanıyorlar ve ölüyorlar. Şimdi o arazi, bunların o mermileri attığı bütün arazi Irak'ta radyoaktif olarak kirlenmiş vaziyette. İşin kötü tarafı bu havayı teneffüs eden ve bu suyu içen ve bu orada yetişen şeyleri yiyen kadınların genetik yapıları bozulduğu için çocuklar da maalesef genetik hasta olarak doğuyorlar. Yani 3 gözlü, 2 kafalı, tek kolu var, tek bacağı yok. Yani anormal şeyler. Ve yaşayamıyorlar. Ve maalesef bu genetik bozukluk bundan sonraki kuşaklarda da devam ediyor. Şimdi biz bunu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 90'lı yıllarda 1. Körfez krizi dolayısıyla talebelerimize anlatıyorduk. Ben ondan sonraki süreçte bu hadiseyi gene anlatıyordum belki Hacettepe'deki talebelerime falan ama artık herhalde bu iş yapılmıyordur diye düşünüyordum. Bu pazar günü bana gelen video değerli bir hocadan geldi. Bu hocamız Sümer Şahin Hoca. Sümer Şahin, Özal hükümeti zamanında TÜBİTAK başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda da nükleer enerji profesörüdür. Ve Dünya Nükleer Enerji Topluluğu'nun da başkanıdır halen. Ve Gazi Üniversitesi'nden de emekli olmuştur ama başka birçok üniversitede, atılımda dahil, hocalık yapmıştır. Bana gönderdiği video, Almanya'da tahsil etmiştir Sümer Şahin Hoca. Ben de orada tahsil ettim. O Braunschweig'de, ben Berlin'de. Ve Sümer Şahin Hoca'nın bana gönderdiği bu videoyu Bağdat'taki onun bir sınıf arkadaşı, gene bir Iraklı profesör, nükleer enerjici, o göndermiş. Ben onu seyrettiğimde çok üzüldüm. Çünkü maalesef ondan sonraki savaşlarda da, yani 2. Körfez Savaşı'nda da Amerikalılar bu tip mermileri kullanmaya devam etmişler. Ve atılan mermi sayısının milyona yakın olduğu söyleniyor. Ve bu mermileri yalnızca Irak'ta kullanmamışlar. Afganistan'da da kullanmışlar. Bosna Hersek'te de kullanmışlar. Kosova'da da kullanmışlar. Ve Somali'de de kullanmışlar. Ve Suriye'de de kullanmaktaylarmışlar şu anda. Bu ne demek biliyor musunuz? O bölgeleri nükleer olarak yaşanamaz hale getirmek demek
oradaki insanları genetik bozukluğa sevk etmek demek ve oradaki insanları kan kanseri ve kanser yapmak demek. Ben şimdi soruyorum size. Bunu söyleyen kişiler, oraya demokrasi getiriyoruz veya biz oraya insan haklarına saygılı sistem getiriyoruz dediklerinde şu yaptıklarıyla o uyuşuyor mu? Ve şu yapılan şey insanlık suçu tam manasıyla. Yalnızca o esnada ölenler için söylemiyorum bunu. Gelecek kuşaklar için söylüyorum. Bu yapılabilecek en büyük kötülük. Ve bunun bütün dünyada reaksiyon görmesi gerekir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu konuda 144 tane ülkenin oyuyla ama 4 ülkenin hayırıyla bu silahı yasaklamış. Bu mermileri yasaklamış. Hayır diyen kimler? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere ve Fransa. O zaman İsrail acaba bu mermileri Filistin'de de kullanıyor mu dersiniz? Mümkün. Bu çok korkunç bir şey. Bu insanlık suçu. Yani bunu yapan adamların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi gerekir. Çok üzüldüm. Bu videoyu gördükten sonra bu pazar gününden beri bütün huzurum kaçtı. Ve o hocayla temasa geçtim. Bana yaptığı yayınları da gönderdi. Kendisi uluslararası toplantılarda da makaleler yayınlamış bu konuda. Ama maalesef olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor. Pentagon yaptığı açıklamalarda canım yani daha çok miktarda olmasa o kadar da zararlı değil gibi laflar söylüyor. Ve enteresan bir olay cereyan ediyor. Bir Alman bilim adamı Irak'a gidiyor. Bunu videoda da gösteriyor. O tahrip olan, o mermilerle tahrip olan tankın yanına varmış bir tanesinin. O merminin değdiği yerde o mermiden bir parça kalıntı var. Onu almış, aldıktan sonra diplomat bagajına koyarak Berlin'e götürmüş. Berlin'e götürdükten sonra da Berlin'de 3 üniversiteye götürüyor bunu tahlil etmek üzere. Önce Humboldt Üniversitesi'ne götürüyor. Humboldt Üniversitesi diyor ki bu çok ağır radyoaktif bir malzeme. Biz bunu tahlil edemeyiz, hemen götürün bunu diyor. Kovuyorlar. İkincisi benim mezun olduğum Berlin Teknik Üniversitesi'ne gidiyor. Onlar da diyor ki aman bunu götürün, bu çok ağır radyoaktivite içeriyor. Geiger cihazıyla ölçüyorsunuz çünkü. Üçüncü olarak Cuma gününe rast geliyor, bugün gibi. FU'ya götürüyor, Hür Üniversitesi'ye, Freie Üniversitede götürüyor. Onlar diyorlar ki bugün Cuma, bugün biz fazla çalışmayız, bunda da radyoaktivite var. Siz bunu götürün, pazartesi günü getirin. Adam alıyor götürüyor, cumartesi günü sabah üzerlerinde radyoaktiviteye karşı elbiseler giymiş bir polis ekibi, özel polis ekibi kapısına dayanıyor. O numuneyi elinden alıyorlar. Adamı da hapse koyuyorlar. Adam Alman mahkemesi tarafından hapse mahkum oluyor. Hapse mahkum olma kararı şöyle, mahkemenin verdiği karar. Çok ağır radyoaktivite içeren bir malzemeyi Almanya'ya getirmekten suçludur. Adam hapisten çıktıktan sonra bu mahkeme kararıyla tescil edilmiş vaziyette. Ve tıp profesörleri diyorlar ki biz bunu bildiğimiz halde bilmiyor gibi davranamayız. Bu insanlık suçu olur. Biz buna iştirak edemeyiz. Fakat durum bu. Şimdi hangi demokrasi
hangi insan hakları, hangi dünyayı değiştiren güzel düzen, ne diyeceğiz buna? Ve bütün bunlar dünya lideri olduğunu halen ispat etmeye çalışan bir ülke tarafından yapılmakta. Bana kalırsa bunu yapanların hepsinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi gerekir. Başta baba Bush, oğlu Bush, Clinton, ondan sonraki Obama ve şimdiki Trump ve genelkurmay başkanları ve ilgili kuvvet komutanları dahil. Hepsinin. General Beşir'i Sudan'da İnsan Hakları Mahkemesi'ne göndererek mahkum etmeye kalktılar, hatırlarsanız. Esas suçlunun kim olduğu herhalde çıktı ortaya. Kabul edilebilir bir şey değil bu. Bakın, Sovyetler Birliği de Afganistan'ı işgal etmişti. O zaman bunun zerresi olsaydı böyle bir şeyin hepimiz duyardık. Yani beğenmediğimiz Sovyetler Birliği bile bunu yapmamış. Bu korkunç bir şey. Bu insanlık suçu. Peki niye ses çıkmıyor? Çıkmıyor. Şimdi şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim size. Ben Berlin Teknik Üniversitesi mezunuyum ve oradan mezun olanların, Türkiye'ye gelenlerin bir WhatsApp grubu var. Almanca bildiklerini düşündüğüm için, çünkü bu video Almanca. Ama Arapça yazılar var. Araplar da, Iraklılar da okusun diye. O WhatsApp grubuna gönderdim, Almanca bilenler dinlesin diye. Ne oldu biliyor musunuz? Bir kısım Berlin Teknik Üniversitesi mensubu olan kişiler bu videonun gönderilmesi üzerine WhatsApp grubundan ayrıldılar. Ve beni protesto ettiler. Sencer Hoca nasıl oluyor da böyle bir videoyu gönderiyor diye. Hayret verici bir şey. Ve içlerinden bir Şeyda Hanım isimli birisi diyor ki, ben genel olarak Arapça yazılı şeylere okumam diyor. Bu korkunç bir şey. Sonunda başkanı Allah'tan okumuş, dinlemiş. Diyor ki, Sencer Hoca'ya teşekkür etmemiz lazım. Bize insanlık dersi vermiş. Böyle önemli bir şeyi bize ulaştırdığı için. Gerçek teröristin kim olduğu çıkmıştır ortaya diyor. O söylüyor. Ama başka kimseden ses yok. Bir tane ses yok. Bu ne? Buna ne diyeceğiz? Bunlar nasıl mezun olmuşlar orada? Ve bunlar Türkiye'de belli makamları işgal ediyorlar. Nasıl olabiliyor bu? Bu korkunç bir şey. Gerçekten korkunç bir şey bu. Bir insanın önce hangi mesleği icra edersen etsin, önce insan olması lazım. Bırakın dinini falan bir tarafa. Şu yapılan şey insanlığa sığar mı? Çok vahim bir olay bu. Esasen bütün gençliğin bunu protesto etmesi gerekir. Ediyorlar mı? Hayır. Amerikan halkı bunu bilsin. Ben eminim birçoğu sokağa çıkar. Çünkü oraya giden Amerikan askerleri de bundan etkilendiler. Onlar da 20-30 sene içinde kan kanserinden veya başka kanserlerden gidecekler. Bunu yapmaya kimin hakkı var? Nasıl olabiliyor bu? Demek ki onun için oraya asker gönderemiyorlar. Onun için IŞİD'cileri oraya sürüyorlar, akılsızları. Değil mi? Onun için PYD, PKK'cıları sürüyorlar. Anladınız mı şimdi? Ve bütün bu kirletilen yerler Müslüman ülkeleri. Hepsi. Çok acı bir durum. Bizim bunu bilmemiz lazım. Ve buna karşı da gerekeni yapmamız lazım. Amerika'daki Müslümanların da buna karşı bir şeyler yapması lazım. Demek ki insan dünyada bir şey için yaşar. Bir gaye için yaşar. Yalnız kendini geliştirmek, ilerlemek güzel de bu yetmez. Bunu insanların emrine tahsis etmek ve yanlış olan şeyin karşısında yanlış diye durmak lazım. Nerede olursa olsun. Doğrunun da yanında olmak lazım. Biz bunu yaptığımız takdirde Allah'ın da bize yardım edeceğine eminim ve böyle olmuştur. Türk milleti böyle bir şey yapmamıştır. Bakın bize
yapmadığımız bir şeyi soykırım olarak yaptı diyorlar. Ama biz onu yapmadık. Biz Ermenileri katletmedik. Bu biliniyor. Tersi geçerli. Ama şu yapılan işe bir bakın. Mukayese götürür mü? Ne diyorsunuz buna? Siz de herhalde şok olmuş olmanız lazım. Ben şahsen şoku atlatamadım. Çok korkunç bir şey bu. Yani 1. Körfez krizinde bizim siyasalda ders verirken anlattığımız şeyi dedim ki bu kadar zaman ben nasıl uyudum diye de üzüldüm yani. Bu iş bu hale gelmiş. Oralara gidip oraları incelemeye kalksanız tabii siz de onunla temas ettiğiniz zaman siz de o nanopartiküllerden siz de etkileneceksiniz. Gayet tabii inceleyen olarak. Yazık değil mi? Bugün bir Bağdat'ın, Basra'nın ve birçok Irak'ın bölgesinin bu hale gelmiş olmasına yazık değil mi? Veya Afganistan'ın. Afganistan'da o güzel suların çıktığı Tora Bora diye bir yer var. Bu Usame Bin Laden'i öldüreceğiz diye oraya atmışlar. Oradan çıkan o kaynak suyunu zehirlemişler. Artık o kaynak suyu radyoaktif. Görüyorsunuz. Ben esasen size Türkiye'nin endüstrileşmesini anlatacaktım ama bu olay bence birçok şey gösteriyor. Yaparken biz de endüstrileşmede istediğimiz noktada değiliz. Oraya gelmemiz lazım. Onu belki daha detaylı olarak başka bir konuşmada anlatırım. Ama her şeyden önce etik yani ahlaklı olmak ve bilimi ve tekniği ve her şeyi insanlar için yapmak işin prensibi olmalıdır. Gençlerin de bunu anlamaları lazım. Anlatılan yalanlara da inanmamaları lazım. Şimdi ben çok enteresan bir şey duydum. Şu anda gençlerin özellikle kafasını yıkamak için buna beyin yıkama diyorlar. Bir kanal kurmuşlar. Artı 90. Bu Artı 90 denilen kanal YouTube'dan yayına başlıyor veya başladı. Bir hafta geçti. 4 ülkenin devlet televizyonları kurmuş bunu. 1. Deutsche Welle Almanya. 2. Voice of America, Amerika Birleşik Devletleri Devlet Televizyonu. 3. BBC, İngiltere Devlet Televizyonu. 4. Kanal 24, Fransız Devlet Televizyonu. 4'ü birleşmiş, bir YouTube kanalı kurmuş ve Türkiye'ye yayın yapıyorlar şu anda. Ne için yapıyorlar acaba bunu? Demek ki bir şeyler planlıyorlar. Yani biz şu anda hedefteyiz. O kadar söyleyeyim size. Allah Türkiye'yi korusun. Bu şekil mermilerin dünyada yasaklanması lazım. Ama aynı Amerika 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın tepesine 2 tane atom bombasını bittiği halde atmıştır ve oradaki insanları da katletmiştir ve orayı da radyoaktif kirletmiştir. Japonlar da bunu unutmuş değiller gayet tabii. Unutmaları da mümkün değil. Ama şu anda civarımızda yaptıkları şeyler bunun devam ettiğini gösteriyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buna mutlaka karşı durmak lazım. Onun için bunları size söyledim. Evet, bu kadarla keseyim ben en iyisi. Bu sesten duyamıyorum. Siz şunu alın. Göndereyim. Kime göndereyim? Alparslan'a göndereyim. Alparslan'a göndereyim. Alparslan'dan size göndersin. Ben o kişiden makalelerini de aldım. Onları okuyamadım hepsini. Yeni geldi çünkü. O adamcağız uğraşıyor ama tek başına kalmış. Yani hadisenin üstünü millet kapatıyor. Fakat o 2 Alman bence iyi bir hizmet yapmışlar. Takdir etmek lazım. Evet. Yaramayacak değil mi? Onu demek istiyorsunuz. Doğru. Ben de onu söylüyorum. İsrail'deki adamların da bunu istememesi gerekir esasen. Burnunun dibindeki yerleri radyoaktif kirlettiği zaman kendisine de yaramaz. Ama
kendi ülkesine yapmamaya çalışıyor. En azından orayı kirletmiş. Yalnız orayı insanlardan arındırmış, boş hale getiriyor. Ve gelecek kuşakları da kaldırmış oluyor. Anlatabiliyor muyum? İnsan kalmıyor. Toprağı kullanamazsınız artık. Bitti o. O toprak yüzyıllarca sene o vaziyette kalır. Tabii etkilenecekler. Tabii etkilenecekler. Yani yok olacaklar. Hepsi yok olacak. Kendileri yok olduğu gibi çocukları da işe yaramaz hale gelecek. Yani düpedüz insanları temizlemiş oluyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Yani bu insanlık düşmanlığı demek. Ve Birleşmiş Milletler kararıyla kullanılmaması kararını almışlar adamlar. 144 ülke. Ona rağmen yapıyor. Bu korkunç bir şey yani. Bunlara dur denmesi şart. Amerika'nın içinde bizim böyle bir kanal kurup Amerikalılara bunu anlatmamız lazım. Evet, Amerikan vatandaşlarına bunu anlatmak lazım. Fransızlara, İngilizce onlara da anlatmak lazım. Hatta İsraillilere de anlatmak lazım. Bu böyle bir şey olamaz yani. Onlar da insan netice itibariyle, öyle değil mi? Yapıyor muyuz biz bunu? Hayır. Olmaz. Hocam öncelikle konuşmanız için teşekkür ederiz. Çok güzel bir konuşmaydı gerçekten. Benim hani merak ettiğim, bunu yapıyorlar. Hani hakikaten, hatta bu gibi birçok farklı senaryolarla da yine bu toplumlara hani bu şekilde genetiği bozuk, mesela belki hani tohumlarda falan da bu hani ne kadar doğru bilmiyorum ama hani ben de o tarz şeyler hani okumuştum. Yani bunu neden acaba hani böyle Müslüman ülkelere yapıyorlar? Yani onu çok merak ediyorum yani. Ben de hani bir kere olayın özünde tabii şöyle bir şey var, hani sadece işte diğer toplumlar gelişmesin, sadece biz gelişelim, onlar ithalat bağımlısı olsunlar falan, ama hani niye acaba, yani bunu hep böyle bir düşünüyorum yani. Şimdi tabii söylenen ülkelerin hepsi Müslüman ülkeler. Bu esasen şuradan kaynaklanıyor. Samuel Huntington diye bir adam var. Bu Samuel Huntington denilen adam büyük teorisyen olarak çıktı. Medeniyetler çatışması diye bir şey uydurdu. Medeniyetler çatışmasıyla kastettiği, dünyada böyle medeniyetler var. Bunlar birbirleriyle çatışırlar, savaşırlar. Esasen dünyada medeniyetler yok. Tek bir medeniyet var. İnsanlığın ortak eseri olan bir medeniyet var. Ve bu medeniyete çeşitli dönemlerde çeşitli grupların katkıları var. Müslümanların dünya insan medeniyetine çok büyük katkıları var. Hristiyanların da var. Başkalarının da var. Dolayısıyla bu ortak eser. Medeniyet ortak eser. Ancak kültürler var. Her ülkenin yemek yeme tarzı, giyinme tarzı, konuşma tarzı, düşünmesi vesaire farklı olabilir. Bunlara kültür diyoruz. Culture ve civilization, bu ikisi farklı şeyler. Bu adam mahsustan birleştiriyor ve medeniyetler sanki birbiriyle dövüşüyormuş gibi gösteriyor. Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar Batı'nın, yani Amerika'nın lideri olduğu grubun bir düşmanı vardı. Dövüşebilmek için bir düşmana ihtiyaç var. Bu düşman komünizm ve Sovyetler Birliği'ydi. 90'da Soğuk Savaş bitti ve bu iş bitti. Yeni bir düşman yaratmak gerekiyordu. NATO içinde. Bu yeni düşmanın adı İslami terörizm veya İslam'dı. O, olan bu. Dolayısıyla bunlar düşman, bunları imha edeceğiz. Hepsini. Evet. Gelişmesin değil. Onlar düşman, yok olsun. Gelişsin veya gelişmesin bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz onları insan yerine koymuyoruz. Onlar insan değil. Savaşabilmek için düşman yaratmak lazım da onun için. Savaşlarda daima bir düşmana ihtiyaç olur. Düşman olmadığı zaman savaş olmaz. Savaş karşıtının olduğu yerde olur. Savaş tabii, ama o onun bir aracı. Savaş, çatışmanın, devletler birbirleriyle hep çatışır. Normal. Neden?
Çünkü her birisi kendi vatandaşlarına en iyi yaşama şartlarını sağlamak ister de onun için. Kaynaklar da sınırlıdır. Sınırlı olduğu için bu çatışma doğal olandır. Çatışmanın en son merhalesi de savaştır. Savaşı biz olmasın istiyoruz. Ama NATO gibi savunma örgütleri veya ordular çarpışabilmek için bir düşman yaratmak zorundadırlar. Bu düşman komünizm, sosyalizm, Sovyetler Birliği'ydi. Onun yerini İslami terörizm ve İslamiyet almıştır. Olay budur ve tatbik edilmektedir. Şu andaki tatbikat budur. Irak'a saldırı da budur. Afganistan'a saldırı da budur. Somalisi de İran hedefte. Biz hedefteyiz. Biz hedefteyiz. Şu anda biz hedefteyiz. Onun için bunu bilerek davranmak lazım. Güçlü olacaksınız. Taarruzlarını bertaraf edeceksiniz. Yaptıkları insanlık dışı şeyleri de ortaya koyacaksınız. Ve bunu durdurmaya çalışmanız lazım. Çok önemli bu. Onun için Çin'le olan rekabet, Allah zaten Kur'an'da buyuruyor ki biz bir kuvveti başka bir kuvvetle def ederiz. Bu kuvvetlerden birisi şu anda Amerika karşı Çin'dir. İyi ki var yani. O onu def ediyor. Tabii. Evet, mecburiyetten doğuyor. Başka çare yok çünkü. Şu anda bizim gücümüz buna yetmediği için. Evet, siz bir şey söyleyecektiniz. Bunu alın isterseniz de öyle. Yani bu çalışmalar esnasında ben sesim konuşayım. Bu çalışmaların cereyan etmesi, savaşların ardı ardına sürmesi, Amerika kaynaklı bir sorunun cereyan etmesi ve İsrail'in de bununla birlikte olması. Evet. Yani dinsel kaynaklı olarak bir üstünlük kurma çabası olarak addedilebilir mi? Konuyla alakalı sorarsınız. Gayet tabii dinsel kendilerinin bir değer sistemi olduğunu iddia ediyorlar. O değer sistemi de bizimki bu. Biz üstünüz. Üstün ırk, yani Hitler'in yaptığının aynısı. İsrail'in yaptığı da aynısı. Öbürleri ikinci sınıf adamdır. Onlara her şeyi yapmak mübahtır. Her şeyi yapabiliriz. Aynı şeyi Hitler de söylüyordu. Yani aynı şeyi İsrail de söylüyor. Dünya bizim yüzüstü yönetimimize yaratılmıştır. Diğer insanlara biz her şeyi yapabiliriz ama kendi adamlarımıza değil. Yalnız onlara. Onlar bize hizmet için var. Ama şimdi hizmet edecek adam da kalmıyor. Çünkü adamları yok ediyorsunuz. Genetik olarak yok ediyorsunuz veya kanserle yok ediyorsunuz. Yok ediyorsunuz. Buna hakkınız yok. Yok edemezsiniz. Problem bu.